Evet dostlar, Güneydoğu turumuzun devam videolarından bir tanesi olan Urfa videosunun ikinci bölümünden merhaba. Şimdi sabah uyandık. Elif Ahsen'i hazırladık. Hava çok güzel bugün, kapalı çünkü Urfa çok sıcak. Hemen güzel bir kahvaltı yapalım ve videomuza geçelim. Dostlar, şimdi Cevahir Han varmış burada, araştırdık. Güzel bir han. Oraya serpme kahvaltıya gidiyoruz. Fiyatlar ve diğer bilgiler birazdan. İsotlu lamba. Buraya gelen böyle ünlü insanların, tanınan insanların fotoğrafları. Emine Erdoğan, Ömür Akkor, Cüneyt Bey gelmiş, et uzmanımız. Murat Kurum. İçerisi bu şekilde. Böyle mağara içerisindesiniz. Elif Ahsen için ve diğer tüm prensesler için şöyle bir taht var, koltuk. Ahşaptan çok güzel. Elif Ahsen'i şimdi buraya alıyoruz. Çünkü o da bize kahvaltıda eşlik edecek. Tasarım çok iyi yalnız. Bundan bir tane eve yapayım mı ya? Gerek yok. Çok güzel gözüküyor ama. Bir gün prenses. Elif Ahsen artık prensessin. Burası eski ve tarihi bir konak arkadaşlar. Kişi başı serpme kahvaltı fiyatı Nisan 2025'te 475 TL. Birazdan zaten size içeriğini göstereceğiz. Böyle ortada geniş bir alan var. Şu an sabahın erken saatleri. Saat 8.30 civarı. Biz erken kalkalım, gün boyu gezelim diye erkenden kalktık, düştük yollara. O yüzden şu an etraf biraz boş. Arkamda gördüğünüz gibi. Ama şu arkada gördüğünüz mağara gibi olan bölüm var. Zaten biz de oradayız. Sanırım kahvaltı bölümü orası, kafe bölümü burası, tam bilmiyorum. Şimdi size burayı da göstereceğim, içeriği. Böyle güzel bir girişi var. İçerisi de çok güzel sarı ışıklarla dizayn edilmiş. Böyle çok güzel. Tabii ki. Tamam. Şöyle közlenmiş biber, yanında soslu patlıcan, patates, şöyle domates kurusu, salatalık, pekmez, bal, acuka sanırım. Bu nedir bilmiyorum. Top peynir. Şuna bir şey diyorlardı ya. Zeytin değil o. Bezelye tarzı bir şeydi. Haşlanmış yumurta. Börülce. Şurada şöyle. Yanında krem peynir, haşlanmış yumurta, çoban salata, reçel, çilek reçeli, tahin, şöyle zeytinler, soslu nohut. Şurada yine başka bir reçel, ayva reçeli sanırım ve ortada da güzel bir sıcak suda bekletilmiş peynir var. Masamız tamamlandı. Şöyle hemen yanına sembusek, yoğurtlu sucuk mu? Patates cipsi ve yumurta da geldi. Masa bu şekilde. Şimdi bize afiyet olsun. Kahvaltıyla ilgili hemen yorumlarımızı yapalım. Arkadaşlar mekan güzel ama kahvaltı olarak diğer şeyleri denemediğimiz için yorum yapamayacağım tabii ki. Kahvaltı olarak üst düzey bir şey beklemeyin. Hani benim yalan söylemeyeceğim, beklentimin biraz altında kaldı. Fiyat olarak da bence pahalı. Yani 2 kişi 950 liraya orada o kadar bir şey yoktu yani. Yani eleştirdiğim nokta bu. Fiyatı biraz pahalı. İçi de biraz boş geldi. Yani bildiğiniz yumurta yedik. Yanında ne bir kavurmalı yumurtası vardı, ne bir menemeni vardı, ayrı bir şey. Hani daha önceki bölümlerimizi izleyenler bilir. İzlemeyenler için hemen şuraya seriyi bırakıyorum. Biz çok daha uygun fiyata, çok daha güzel kahvaltılar yaptık. Mardin'de olsun, Diyarbakır'da olsun. Hakkını yemeyeyim şimdi oraların. Yani Urfa tabii ki her yeri böyle değildir, ona eminim. Fiyatlar farklıydı, biz de araştırırken gördük. Ama burayı aşırı beğenemedim. Onu söyleyeyim. Mesela zeytin yiyorsun. Zeytin ne olur? Kırma zeytin ya da normal yeşil zeytin. Biraz sert olur, kütür kütür olur. Ağzınıza almanızda dağılıyor. Siyah zeytin keza tadı yoktu. Yani böyle aşırı hoşumuza gitmedi. Kurtuluş Müzesi'ne geldik şimdi. Urfa Kurtuluş Müzesi. Ama tadilat var. Burası da tıpkı Urfa Kalesi gibi. Geçen bölümde gittiğimiz Urfa Kalesi gibi kapalı arkadaşlar. Gelmeden önce bakmanızda fayda var. Şimdi sıradaki durağımız olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Şöyle büyük ve güzel bir yapı yapmışlar. Müzenin hemen ön tarafında karavan otoparkı var arkadaşlar. Gelirseniz karavanınızla orada konaklayabilirsiniz.
Biz çarşıya yakın olmak istediğimiz için dün gece çarşıda konakladık. Ama sizin motosikletiniz vardır ve ulaşım problem değildir. Buraya da koyabilirsiniz. Çünkü buradan bir 15 dakika falan sürüyor çarşı yürümeyle. Hatta tam merkezi belki 20 dakika sürer. Her gün o mesafeyi gidip gelmek yorar yani. Biz dün gece o yüzden çarşıda kaldık. Şimdi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Şimdi size buradan güzel birkaç görüntü aktaralım. Öğrenciler de müzeyi ziyarete gelmiş. Böyle öğretmenleriyle sıra halinde içeriye giriyorlar. Balıklıgöl heykeli insanlık tarihinin yani koruna gelmiş en iyi heykellerinden bir tanesi olarak lanse ediliyor. Arkamda gördüğünüz heykel. Tarihimiz açısından önemi budur. Balıklıgöl'ün hemen kuzeyinde evlerin altında kazı yapılırken bulunuyor heykel. İçerisi çok güzel. Farklı bir atmosferi var. Gelirseniz burayı da ihmal etmeyin. Mutlaka uğrayın. Şöyle yine eski dönemlere ait heykeller var. İnsan kafaları, hayvan kafaları. Küçük küçük eski insanların yaptığı taştan hayvan tasvirleri var. Çok güzel bir müze. Farklı bir atmosfer. İnsan geçmiş yıllara gidiyor. Şöyle balmuma heykeller var. Gerçeğe çok yakın. Şu an arkada taş yontuyor. Bunlar da eski dönemlere ait yine taş tabaklar arkadaşlar. Sesin o şeylerin müzelerini o antiktir miydi? Ufada Burada da Göbekli Tepe kazı alanının maketini görüyorsunuz. Aslında Göbekli Tepe sadece ortadaki kısımdan ibaret değil arkadaşlar. Böyle etrafında çok fazla kazı alanı var. Büyük bir yaşam alanı aslında. Burada da Göbekli Tepe'nin D tapınağı tasrif edilmiş. Çok güzel gözüküyor. Burada da eski lahitleri ve mezar taşlarını görüyorsunuz. Eski dönemlere ait kabartmalar, taş üzeri çıkartmalar. Şöyle. Karşıda da aynı şekilde bir kaya mezarı. Mezar taşı üzerine yazı yazma olayı eski çağlardan beri var. Şimdi size bir mezar taşı göstereceğim. Tabii ki farklı bir dilde yazılmış ama üzerine Türkçe tercümesini yazmışlar. Thesus'un kızı Kominios vakitsiz öldü, selam olsun yazmışlar mezar taşı üzerine. Şöyle bir hayvan figürüyle beraber, bir kuş figürüyle beraber hemen şöyle sol alt kısma vakitsiz öldü, selam olsun, Theusos'un kızı Kominios yazmışlar. Çok eski yıllardan beri mezar taşı geleneği ve üzerine yazı olayı var. Rufus'un oğlu Eratos vaktinden önce öldü, elveda. Yine aynı şekilde. Sanırım aynı yapı, yani aynı mantıkta yazılıyor hep. Yine aynı kartal figürü, altında yazı. Sabit. Burada da yine aynı şekilde. Kartal. Doğumdan akbaba da olabilir, emin değilim. Çünkü az önce akbaba heykelini görmüştük ve doğumla ölümü simgeliyor diye. Sanırım mezar taşlarına bu yüzden akbaba ya da kartal yani kuş figürleri simgeliyorlar. Müze bu zamana kadar gördüğüm en donanımlı müzelerden bir tanesi. Yani böyle küçük küçük taşlar bırakıp müze açtık dememişler. Böyle çok güzel heykeller var arkada gördüğünüz gibi. Çok tarihi bir müze. Gördüğüm müzeler arasında yani şimdiye kadar bayağı bir müze gezdik. En donanımlısı, en eski tarihe sahip müzelerden bir tanesi diyebilirim. Altın her zaman olduğu gibi eski dönemlerde de kadınların en önemli takı aracı olarak kullanılmış. Burada yine çok eski tarihe sahip takıları görüyorsunuz. Müzeden çıkmadan hemen müze içerisinde küçük bir kafe var. Hemen müzenin girişinde sol tarafta zaten kafe müze diye geçiyor. Gelince görürsünüz mutlaka. Hemen burada 2 tane Türk kahvesi sipariş ettik. Müze kartı %50 indirim var. Normalde Türk kahvesi 100 liraymış. Hemen kahvelerimizi aldık. Teşekkür ederiz.
Çok iyi değil mi ya? Direklere bile taş giydirme yapmışlar. Şimdi ise sıradaki durağımız olan Şanlıurfa Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ne geldik. Ve her zaman söylediğim gibi Urfa'nın altı tarih, sadece keşfedilmeyi bekliyor. Şu anda o kadar güzel bir yerdeyiz ki her yer işleme. Ve eminim bu alan bu kadarla da sınırlı değildir. Burası komple bir yerleşkedir. Çünkü burada bir sürü yol yapılmış, yerlere işleme yapılmış. Hani kesinlikle bu kadar değildir. Bence bu kadar kazmışlardır sadece. Çok etkileyici bir ortam. Şu an tarihte yolculuk yapıyor gibiyiz. Amazonlar mozaiği falan, hani bilgi alabileceğiniz şekilde her yere plakalar bırakılmış şöyle. Geldiğinizde direkt okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Müze kartla giriliyor. Yine ücretsiz bir şekilde müze kartla iki yere de girilebiliyor. Az önceki Urfa Müzesi'ne de, Urfa Mozaik Müzesi'ne de aynı şekilde müze kartlı ücretsiz girebilirsiniz. Kapıda beklememek için önceden Türkiye'nin müzeleri uygulamasını telefonunuza indirip kare kod oluşturursanız turnikeden direkt telefonunuzu okutup geçebiliyorsunuz. Ben tamamlanmayı bekliyorum muhtemelen. Tarihin üzerinde yürüyoruz resmen. Kaç bin yıllık tarih. Korunan eserlerden bir tanesi, büyük çoğunluğu günümüze ulaşmış. Çok güzel bir işlemi var. Yani halılar, halı mı diyeyim, taş mı, mozaik diyeyim. Mozaikler küçük küçük taşlarla işlenmiş. Böyle, yani burada kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama küçük küçük tavla zarının yarısı büyüklüğünde taşlarla dokunmuş burası resmen. Ve çok güzel işlenmiş. Mozaiklere en yakın olduğumuz kısım burası. Şöyle sanki basıyormuş hissi. Bir karış yüksekliktesiniz. Aşırı iyi. Şimdi Mozaik Müzesi'nin karşısına geçiyoruz hemen. Kızılkoyun Nekropolis. Hemen karşısında mağaralar var Mozaik Müzesi'nin. Hemen Mozaik Müzesi karşıda. Yolun karşısına geçip mağaralara geliyorsunuz. Hemen giriyoruz. Giriş ücretsiz. 18 yaş altı yalnız başına giremez. Sadece bu uyarıyı yazmışlar. ...103 kaya mezarı gün yüzüne çıkarılmış burada. Gezdiğimiz mağaralar bunlardan sadece birkaçı. Urfa gezinize mutlaka Kızılkoyun mağaralarını da ekleyin. Çok güzel. Önemli bir şey varsa size aktaracağım. Lahitleri görüyorsunuz. Kapakları yok tabii ki. Çok güzel bir ortam ama biraz sanki derlenip toplanmaya ihtiyacı var. Yani farklı bir şeyler katılabilir. Başıboş bırakılmış gibi biraz sanki. Böyle bir, mesela şurada bir televizyon olsa ve bilgilendirici birkaç video döndürülse gelen insanlar daha çok faydalanır. Sadece şuraya bırakılan bir bilgi kartıyla bırakılmamalı bence. Hatta girişte rehber bile olabilir anlatmak için. Burada bir tane lahit görüyorsunuz. Ve ölünün başında yas tutan bir kadın heykeli. Yine böyle burada bir yeraltı mezarı görüyorsunuz. İnsanlar buraları tek tek motiflemişler, işlemişler bütün mezarlara.
uğraşmışlar gördüğünüz gibi. Ve arkaya doğru da böyle mezarlar gidiyor. Oda içerisine oda yapmışlar. Hemen karşıda Urfa Kalesi, onun altı Balıklı Göl. Urfa Kalesi'ne geçen bölümde çıkmıştık ama tadilattan dolayı kapalıydı. Hemen üstte 2 tane minare görüyorsunuz. Bu minarelerden Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı rivayet ediliyor. Şimdi Balıklı Göl'e geldik. Hemen girişte kıyafet giyebilirsiniz. Yöresel kıyafet 30 lira. Artı şal bağlatabilirsiniz ve sonra şöyle şuradaki arkadaşlar gibi gelip fotoğraf çektirebilirsiniz manzarada. Deseydiniz alırdım oradan getirirdim sabahtan. Burada hemen balıklar için yem satılıyor. Küçük tabaklarda alıp şurada balıkları yemleyebilirsiniz. Anneş bak. Şimdi yemlerimizi aldık. Balıklara yem vereceğiz. Antep fıstıklı galiba. Urfa fıstıklı. Elif sen atabilsen sana attırırdım kızım. Hemen geliyorlar. Bak balık. Nasıl? Balık? Yok bu kadar bitti aşkım. Hemen Balıklı Gölü kenarında bulunan Rızvaniye Camii ve medresesine giriş yapıyoruz. Yapılar çok eski yapılar. Balıklı Göl önemli bir tarihe sahip olduğu için geçmişteki büyük insanlar hep kendilerinden bir eser bırakmak istemiş Balıklı Göl etrafına. Gördüğünüz gibi hemen girişte Balıklı Göl hemen yanı. Burası da Rızvaniye Medresesi ve Camii. Az önce şurada balıkları beslemiştik. Caminin mescidine giriş yapıyoruz. Kapılar o kadar eski ki. Çok güzel bir oyma işlemeciliği. Çok güzel. Giriş kapısının üstü bu şekilde işlemelerle süslenmiş. İçeride küçük bir pazar var böyle. Yöresel ürünler satılıyor şöyle. Girişten itibaren alışveriş yapabilirsiniz. Medresenin, Rızvaniye Medresesi'nin bulunduğu yerden böyle bir kapıyla diğer tarafa geçiyoruz. Ve hala Balıklı Göl'ün kenarındayız.
Bizi hemen şöyle güzel bir avlu karşılıyor. Çok güzel. Yine yanımız Balıklıgöl. Hemen karşısı kale, şu minarenin arkası. Hazreti İbrahim'in kaledeki az önce söylediğim o iki minare arasından mancınıkla buraya fırlatıldığı ve bu balıkların da Hazreti İbrahim'i yakmak üzere Nemrut tarafından yakılan ateşten dönüşmüş olan balıklar olduğu rivayet ediliyor. Az önce bir arkadaş geldi, balıklara yem atarken dua edin, burası manevi bir yer dedi. Şimdi hemen karşıya geçiyoruz. Karşımızda bir türbe daha var, orayı da gösterelim. Böyle avlu bahçesinde bir kemik taraklarına denk geldim. Şöyle gördüğünüz boynuzlardan yapılıyor. Aynı zamanda Kültür Turizm Bakanlığı devlet sanatçısı diyor. Şöyle kartları da var. Şöyle katlanır tarak var. Çok hoşuma gitti. İlk defa görüyorum. Yine boynuzdan yapılma. Şöyle. Saçtaki elektriklenmeyi vesaire alıyormuş. Yine kemikten yapılma. Şöyle çakılar var küçük. Bunlar 200 TL şu ikisi. Taraklar ve küçük çakılar. Şöyle. 250 ve 300. Büyüklüklerine göre fiyatlar artıyor ve şimşir taraklar var aynı şekilde. Burada da Balıklıgöl hatırası. Balık bıçak. Şimdi sıradaki durağımıza tirit yemeye geçiyoruz. Çarşı çok güzel böyle arkadaşlar. Geldiğinizde baharat stoklarınızı buradan tamamlayabilirsiniz. Benim en çok dikkatimi çeken şey tavukçular oldu. Böyle her yerde tavuk satılıyor. Buradan gelip kanat vesaire alabilirsiniz. Sokak komple kasaplardan oluşuyor desem yeridir. 63 Kadir Usta'ya geldik şimdi tirit için. Burada böyle sulu yemekleri falan da var. Kolay gelsin usta. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen tiritler hazırlanıyor. Altta kuru fasulye, pirinç pilavı. Mercimek çorbası mı diğeri de? Evet abi. Böyle mercimek çorbası. Alta ekmek koyuyoruz. Altına doğranmış lavaş ekmek abi. Alta doğranmış lavaş. Üstüne haşlanmış, En güzel titiklenmiş. yer dediğimiz but eti şöyle didiklenmiş şekilde bu hale geliyor. Evet. Onu da üstüne şöyle ilave But etini ekliyoruz. Tiftiklenmiş, haşlanmış. Sonra üzerine et suyu. Tirit suyumuz bitince tiridimiz de bitiyor abi. O yüzden kazanımız boş. Anladım. Su da eklenmediği için. Bu son günlük bir tencere yapılıyor. Şu an bitmek üzere zaten. Evet abi. O zaman ikindiden önce gelsinler yemeğe. Tabii. Özellikle Tirit- sabah bekleriz. Tirit suyu bitince yemeğimiz bitiyor diyor arkadaşlar. Et önemli değil. O yüzden sabah erken saatlerde gelin gelirseniz. Güveç de çok güzel gözüküyor bu arada. Çömlekte pişmiş. Çok güzel. Kuşbaşı etine çömleğimiz. Çok güzel gözüküyor. Aynen az olsun yeter. Şöyle siparişlerimiz geldi. Burada böyle bar mantığında masalarda yiyorsunuz. Küçük bir alan olduğu için. Şöyle etli güvecimiz, yanında ikram yoğurdumuz ve tiridimiz var. Şimdi bize afiyet olsun. Hemen tiriti deniyorum. Çok sıcak. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar duymuşsunuzdur. Önemli olan et değil, tiritin suyu. Yani tirit denmesinin sebebi o zaten. Su bitince yemek bitiyor diyor. Çok iyi. Dostlar fiyatlar bu şekilde. Nisan 2025 fiyatları. Yemekler çok güzeldi. Zaten yemek yerken de söyledim. Tam bir fiyat performans. Tirit 220. Biz az da güveç aldık. O gördüğünüz güveç bir tabakta ama neredeyse az olarak servis ediliyor. Toplam 320 lira hesap ödedik. Böyle sokakta gezerken kalay ustalarına denk gelebilirsiniz. Ustam böyle kalay yapıyor.
kalayı sürdü ısıttığı bakıra. Onu böyle güzelce pamukla yayıyor. Bunlar lokantalara, restoranlara falan gidiyor değil mi? Evde de kullanabilirsin ha. Masadan yükseltmek için. Hayır, meyve kabağı diye kullanabilirsin. Yani meyve tabağı, kebap tabağı sunumluk. Pirinç pilav üstüne tavuğu. He, çok iyi. Masada tabak, tepsi fazla yer kaplamasın diye böyle platformlu yani yükseltilmiş tepsi imal ediyorlar. Her şey için kullanabilirsiniz. Pilav, salata, kebap sunumu. Çok güzel. Bunların küçüğü de var. Bunlar büyük. Bunların küçüğü de var. Anladım. Kolay gelsin ustam. Şöyle çarşının sonunda böyle güzel bir yere çıktık. Buranın ismi Kazancı Pazarı. Aynı zamanda böyle kumaş satan yerler de var. Genelde de tencere türü satılıyor. Çarşıyı gezerken şöyle büyük bardaklar buydu. 400 ml'lik falan. 35 lira. Alüminyum. Biz karavanda sürekli bardak kırıyoruz yolda hareket halinde olduğumuz için. Şimdi bundan 2 tane alacağız. Şöyle bayağı büyük, elimin boyutuyla görebilirsiniz. Yazın soğuk kahve ve meyve suyu yaparken çok güzel oluyor. Şimdi Hacı Hamza Kebap Salonu'na geldik. Şöyle burada domates kebabı ve patlıcan kebabı var. Böyle siparişler hazırlanıyor pişmek için. Altta patlıcan, üstte domates. Şansımıza patlıcan kebabı kalmamış. Biz şimdi domates kebabı ve sade Urfa deneyeceğiz. Ustam burada hazırlıyor böyle. Önceki kuşak mı? Evet. Üçüncü nesilsiniz herhalde. Hacı İbrahim Usta babamız. Hı. Hacı Hamza Usta dedemiz. Hacı Hamza dede. Maşallah. Babam burada 60 sene çalıştı. Amca 60 sene. Evet. Amca da kurdu herhalde burayı. Tabii aynı. Burası çok eski bir yer belli zaten. Hacı Hamza Kebap Salonu, Hacı İbrahim Usta diye geçer burası. Hı hı. Yani İkisinin de adını verdiniz yani. Evet. Çok iyi. O şekilde. Daha çok eskiler tanır. Hı hı. Müşteri potansiyeli genelde Urfa'nın Esnaf lokantası diyeyim. tabii eski insanlar olduğu için Hemen ocağa attık kebapları. çarşı içerisinde de her esnaf lokantasında yemek yenmiyor. Çünkü insanlar biraz bozabiliyor. Etin tadını falan bozabiliyor. Bizimki zaten kuzu eti, toplu eti olduğu zaman Toplu kuzu eti. Evet, toplu kuzu etidir. Yediğin zaman mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Eyvallah. Elinize sağlık. Yani mesela, Şimdi menü geldi arkadaşlar. ürünler taze, Şöyle. mal çalışıyor. Yani Yarım az alayım, porsiyon domates bir kebabı, yandan yarım masaya porsiyon sorayım. Urfa kebabı değil mi ismi? Malzeme Urfa yönden- sade. Evet. Şöyle Urfa sade ve domates kebabı. Şimdi hemen gömeceğiz. Sıcak sıcak lavaş. Fırın tam karşıda zaten. Aynen. Her şey doğal. Ustam sade ye tadını al dedi. O yüzden şöyle sade bir dürüm yaptım. Kebap artı domates. Güzel gözüküyor. Çok güzel. Hemen bakıyorum. Sulu sulu. Tadı çok güzel. Ekmekleri de çok güzel bu arada ya. İçine koydukları yağ öyle bir yumuşaklık vermiş ki evet. Öyle bir yumuşaklık vermiş ki çok güzel. Hamur gibi. İçindeki yağ ağzında dağılıyor böyle yumuşacık. O kendi Mis kokuyor. kuyruk yağıdır. Çok iyi. Kuyruk yağı zırhtan çekiyor. Çok güzel. Bir de fiyatlar da gayet. Hı hı. Diğer şeylere göre gayet iyi. Patlıcan kebabın ne kadar porsiyon? Bunlar gayet iyi bence. Yani şu 300 an, mi olan? 300 liraya veriyoruz patlıcan Biz kebabı. Güneydoğu turundayız. Urfa bayağı iyi fiyat konusunda. Evet. Urfa'mız gerçekten
yaşanılacak bir yer. Aynen öyle. Mardin'in en pahalıydı. En pahalısı Diyarbakır, Mardin'di. sonra- Mardin niye pahalı? Küçük. Bir de orada böyle Üretim yok sanırım bir konuda. Küçük bir yer. Urfa'da biz Karacadağ'dan geçtik, her yer kuzu. He. Her yer hayvancılık. Şimdi bir de bizim bu bölgenin hayvanı yem yerken hayvanın etine yemine tuz atılır. Yumuşasın. Yemine tuz attığın zaman bir de ben Urfa'daki etin tadını hiçbir yerde almıyorum. Bir de mesela Urfa'ya gelenler dışarıdan ciğer yemeye çok heves ediyor. O da bizim İbrahim Tatlıses'ten kaldı. Şimdi aslında yazın şimdi ciğer serin vakitte yenir. Ya çok erken yenir sabah. Yazın bayıyor. Tabii canım bir de sıkar yani eski adamlar hiç mesela yazın hayatta ciğer beleş verse yemezlerdi. Çünkü derlerdi sıkıntı verir yani. Bir de çabuk hastalık üreyebiliyor. Tabii. Sakatat olduğu için. Ya şimdi aslında en çok hastalık olan yerler Evet. işte ciğeridir, böbreği. Böbrek, aynen. Mesela Balak. tabii hastalık barındıran yerler. Ve bunların erkek kuzu mesela ciğer olsa sağlam erkek kuzu olacak. Ama hemen kesip yapacaksın onda. Tabii taze mesela. O da serin zamanlarda. Mesela patlıcanlı sade Urfa'da yazın mesela domatesli. Aslında serinlik verir, rahatlık verir. Değil mi? Sebzeli çünkü. Domatessiz de güzelmiş bu arada. Evet, bu da güzel. Afiyet olsun. Hatta daha- Bunları siz yazın tarla domatesi, tarla Oo, patlıcanı. buram buram kokan domatesler. Bir de Urfa biberi, kırmızı Urfa biberi. Çok iyi. Yok şeyin sağlıklı var ya. Ustalarım ara ara gelip bilgi veriyor, bizi aydınlatıyor böyle. Gelirseniz diyalogları da çok iyi. Buraya mutlaka uğrayın. Yani gerçekten şu Urfa kebabı çok güzeldi. Yani sulu sulu ve tadı çok güzel. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Şimdi yemeğimizi yedik çıktık. Arkadaşlar yemek çok güzeldi. Yani et şöyle elinizle dokunduğunuzda dağılıyordu. Zırh kıyması. Hani makinede çekmiyoruz dediler. Ki harbiden de onu yerken anlıyorsunuz. İrili ufaklı böyle kıymalar, kuyruk yağı falan. Kuyruk yağı hiç kokmuyor ama yağı da çok güzel aynı zamanda etin. Biz çok sevdik. Fiyat olarak da yarım porsiyon domates kebabı artı yarım porsiyon Urfa kebabı. Yani normalde onlar ikişer şiş oluyor. Biz şişleri değiştirdik. Bir şiş ondan, bir şiş ondan aldık. 350 lira ödedik. Yani fiyatlar gayet iyi. Gayet de doyduk yani. Ben sonunu zor yedim doyduğum için. Böyle. Burada dikkatimi çeken bir diğer olaysa kuzu kuyruk yağı, hayvancılık çok fazla burada Urfa'da. Özellikle geçen gün Diyarbakır'dan buraya gelirken Karacadağ'da gördük. Her yer koyun sürüsü, her yer çoban. Kuyruk yağının kilogramı 220 lira burada. Hemen gösteriyorum. Böyle yan yana şu an kasapların olduğu bir bölgeye geldik. Kolay gelsin ustam. Böyle kasapların olduğu bir bölge. Kuyruk yağları hep 220 lira dolaplarda böyle. Çok iyi. Böyle sakatatlar. Yemekleri yedik. Şimdi yola devam ediyoruz. Şöyle güzel esnafların önünden geçiyoruz. Bakırcılar. Yol boyunca Balıklı Göl'e kadar böyle gidiyor arkadaşlar. Esnaflarla. Çok güzel bir çarşı. Şimdi biz arada yorulduk. Yemeğimizi yedik. Şimdi tekrardan Balıklı Göl'e gidiyoruz. Gezmediğimiz yerler var. Ayn Zeliha Gölü gibi işte Balıklı Göl'ün bir tarafını gezmedik. Şimdi oraları tekrardan gezmeye gidiyoruz. Burada manzara efsane aşağıya doğru inerken hemen şu karşıda gördüğünüz yer Balıklı Göl, hemen parmağımın ucu. Böyle burada oturup kahvaltı falan da yapabilirsiniz. Manzarası muazzam. Hemen karşıda kale var, Hazreti İbrahim'in Balıklı Göl'e ateşe fırlatıldığı yer. Çok iyi. Kalenin açık olmasını isterdim. Kale çünkü çok güzel gözüküyor buradan ama kapalıymış maalesef. Tepede de bir türbe gibi bir yer var sanırım. İnsanlar yürüyerek çıkıp iniyor ama şu an biz çocukla oraya çıkamayacağız. Eyyubiye yazıyor. Yukarıya yürüyerek çıkılabiliyormuş. Orası seyir terasıymış arkadaşlar. Caminin hemen arka tarafı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bahçe çok iyi değil mi? Her yere gül ekmişler. Şu pembe gül var ya böyle çok açan. Çok iyi. Balıklı Göl'ün yanındaki park çok güzel peyzaj yapılmış. Yapanların eline sağlık. Böyle birkaç tane dereden geçiyorsunuz. Onların da hep
Üzerlerinde çok güzel köprüler var. Derede de balıklar var. Sadece Balıklı Göl'de değil. Şöyle balıklar gözüküyor mu bilmiyorum ama burada da Balıklı Göl'e kadar gidiyor zaten bu su. Şurası Balıklı Göl. Burada da balıklar var. Şimdi Ayn Zeliha Gölü'ne geldik. Burada biraz mola vereceğiz. Bir kahve molası verelim dedik. Şöyle arkamız hemen Ayn Zeliha. Balıklı Göl'le arası yaklaşık 100 metre. Hemen karşısı Balıklı Göl. Arada küçük bir park var, az önce geçtiğimiz park. Burada da gelip böyle Balıklı Göl'den farklı olarak kenarında böyle bir kahve molası ya da bir içecek molası verebilirsiniz. Ortasında güzel bir çeşme var. Aynı zamanda karşıda 2 tane de kayık görüyorum. Üzerinde kayık turu da yapabiliyormuşsunuz. Şu an biz sadece kahve içeceğiz. Küçük kızım benim. Hı. Hadi gel. Ayn Zeliha Gölü'nü anlatalım aşkım. Pardon, aşkım deyince kızıyorsunuz arkadaşlar. Kızım, Ayn Zeliha Gölü'nün hikayesini anlatalım. Ayn Zeliha Gölü, yani Zeliha, Nemrut'un kızı arkadaşlar. Hazreti İbrahim'in tepeden hemen karşımızda mancınıklar, kuleler, mancınık olarak kullanılmış dediğim gibi tarihte. Oradan Hazreti İbrahim ateşe atılınca ve onun kurtulma mucizesini görünce Ayn Zeliha, Nemrut'un kızı, babasının karşısına geçerek Hazreti İbrahim davet ediyor İslam dinine. Ayn Zeliha Hazreti İbrahim'in davetini kabul ederek babasının yüzüne karşı reddediyor. Diyor ki işte İslam dini gerçek, ben seni reddediyorum bu konuda diye. Nemrut buna çok sinirleniyor tabii ki. Ve Zeliha'yı da diri diri ateşe atıyor hemen buraya. Ve burada yanarak can veriyor. Hemen sonrasında burada güzel bir göl oluşuyor. Buranın hikayesi de budur. Hazreti İbrahim ile Ayn Zeliha gölleri bu yüzden yan yana. Yine aynı yerden fırlatıldığı rivayet ediliyor. Kahvelerimiz geldi. 2 tane menengiç kahvesi söyledik. Bu yüzden bu 2 göl arada az önce gösterdiğim dereyle birbirlerine bağlı ve arada balıklar 2 tarafa da hem Balıklı Göl'e de hem buraya da gelip gidebiliyor. Öyle bir ayrıntı var. Şimdi Ayn Zeliha'dan çıktık. Böyle yukarıya kaleye çıkılabiliyor buradan. Böyle yukarısı hemen kale. Hemen Ayn Zeliha'nın karşısından camiye giriyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çorba evi ve Hazreti İbrahim doğduğu makam. Aslında şöyle bir tabela bırakılması bile bence çok yanlış. Çünkü herkes bunu bilmesi lazım artık. Çok güzel. Yerler full mermer arkadaşlar. Gelip direkt seccadenizi serip namaz kılabilirsiniz. Çok iyi. Hemen karşı Bayan Mescidi. Şöyle sütunların üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Bilmediğim için anlatamayacağım. Çok güzel bir şadırvanı var. Hemen karşısı şöyle çok güzel tüm ihtişamıyla. Burası Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin ilk defin yeriymiş. Sonrasında rehberin de anlattığına göre askeriye gelip halka kızıyor ve buradan çıkarıp taşıyor cenazesini, naaşını. Böyle kadın ve erkek girişleri ayrı. Şöyle içeride namaz kılma yeri diye bir yer ayırmışlar. Burada ibadetlerinizi yapabilirsiniz aynı zamanda. Şöyle çok eski tarihi bir dokusu var.
Burası Osman Avni Efendi'nin çilehanesidir diyor. Böyle. Edeple giren lütufla döner. Şöyle eğilerek giriyoruz. İçeride çeşme var. Burası da Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen mağara. İçerisi komple su dolu bu arada. Şu an mağara bayağı bir su altında. Suyumuzu içtik, duamızı ettik. Rabbim yerini buldursun inşallah. Bu arada arkadaşlar, dua demişken sizden de bir isteğimiz var. Kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek ve sevdiğiniz insanlara bu videoyu göndererek bize destek olabilirsiniz. Yorumlar kısmında fikirlerinizi lütfen belirtin. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz bir şey olursa biz bunların hepsini dikkate alıyoruz. Sizin görüşleriniz aslında bu kanalı şekillendiriyor. Çünkü biz izleyicilerimizin fikirlerine önem veriyoruz. Dediğim gibi kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olursanız çok seviniriz. Biz gerçekten bu video için ve bunun gibi diğer videolar için de çok fazla emek ediyoruz. Yani örnek veriyorum, hiç burayı koşturmadan gezer, bitirirdik ama mesela Ayin Zeliha'da bir saat daha oturabilirdik. Ama her yeri gezelim ve size de gösterelim diye bazen böyle dinlenmeden ve bazı şeylerden fedakarlık edebiliyoruz. Yani bunun için de sizden istediğimiz tek şey sadece videoyu bir beğenmeniz ve kanalımıza abone olarak, yani bizi takip ederek ücretsiz bir şekilde bizi takip etmeniz. Şimdi Peygamberimizin sakalı şerifini ve kademi şerifini gösteriyorum. Şöyle ayak izi. Burada da Peygamberimizin sakalı şerifi. Burada da Kabe örtüsünü görüyorsunuz. Çok uhrevi bir ortam. Girişte şöyle 2,5 litrelik, 2,5-3 litrelik damacana alıyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 25 TL. Nisan 2025'te 25 lira. İçeriden su doldurabilirsiniz. Şifalı bu su. Hani hastalara vesaire götürmek isterseniz böyle girişte damacana satılıyor. Bu da böyle bir bilgi olsun. Camiye de girelim. Yeni Mevlidi Halili Şerif Camii. Burası yeni deme sebebim 1980 yılında tadilata girip yaklaşık 8 yıl tadilat süreci geçiriyor. Bu yüzden içerisi az önce gördüğünüz gibi tıpkı günümüz camilerine benzetilmiş. Eski tarihi yapısını bilmiyorum ama sanırım korunmamış. Bir Mardin'deki Ulu Cami ya da Diyarbakır'daki Ulu Cami gibi değil. Bu arada Urfa Ulu Camii'ne de gittik biz geçen bölümde. Orası da tadilattaydı. Burası yeni çinili fayanslarla her yeri döşenmiş, bezenmiş ve günümüz camileri gibi yapılmış açıkçası içerisi. Çok eski tarihi bir dokusu yok. Yine cami buraya gelmişken görülmesi gereken yerler arasında tabii ki. Urfa'ya geldiğinizde bu camiyi ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı rotanıza eklemeyi mutlaka ihmal etmeyin. Elif Ahsen yaşlı neneler gibi şifalı suyunu da kucağına aldı. Şöyle hemen feracesine de sarıldı. Sıradaki noktaya geçiyor. Değil mi aşk pilotam? Balıklı Gölü'nün karşısını gezmiştik ama bu tarafını gezmemiştik. Orayı da gezeceğiz şimdi. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı makam. Ey ateş! Bismillahirrahmanirrahim. Ey ateş! İbrahim'in üstüne serin ve selamet ol.
Hazreti İbrahim ateşe atıldığında burada düştüğü rivayet ediliyor. Şöyle cam var, camın altı su. Buradan da yine şöyle kap alıp su doldurabilirsiniz. Çeşme var burada. Buradan da yine suyumuzu içelim. Şifa olsun inşallah. Şöyle üstte şifalı sudur içilir yazıyor. Cami de böyle. İnsanlar şu an ibadet ettiği için fazla yüksek sesle konuşamıyorum. Namazlar mekruh olmasın. Şimdi sıradaki durağımız olan Urfa evine geldik. Böyle ışıl ışıl. Hemen yukarıya kapı bölümüne geçiyoruz. Biz bir yorgunluk çayı içeceğiz şimdi. Sonra yola devam edeceğiz. Ama buranın yemekleri falan da puanlaması çok iyi. Hani gelirseniz aklınızda bulunsun. Benim kızlar burada. Buradan şimdi biz böyle güzel bir manzara tadı çıkaracağız. Biz aslında tüm Güneydoğu'yu ve bunun içinde Urfa'yı da çok sevdik. Tam bir fiyat performans şehri. Yani bir turist olsam ve gezecek bir yer arasam ülkede kesinlikle Nisan ve Mayıs ayında en geç. Yazın ben tahmin ediyorum buralar yanar. Çok sıcak olur. Dün gece karavanda camlar açık uyuduk yani Nisan ayında. Urfa'ya gelirdim. Öyle söyleyeyim. Yine olsa yine gelirim. Hemen karşı Urfa Kalesi ve Hazreti İbrahim'in Balıklı Göl'e fırlatıldığı mancınık için kullanılan kuleler. Burası böyle tarihi Urfa evleri. Çok güzel. Manzaraya karşı oturmak istemiyorum. Daha otantik bir odada yemek yiyip çay içmek istiyorum derseniz de böyle karlık odası gibi odalar var içeride. Böyle mağaradan dönüştürülmüş. Hemen şurada bir adet de kuyu görüyorsunuz camın altında. Çok güzel dizayn edilmiş. Burayı da beğenmedim derseniz şöyle bir oda daha var. Burada da arkadaş ortamıyla yemek yiyebilirsiniz. Çok güzel. Gelirseniz mutlaka Harran Üniversitesi konuk evine mutlaka uğrayın. Şöyle yukarıya çıkan bir merdiven görüyorsunuz arkada. İçerisi çok güzel arkadaşlar. Biz şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi Göbekli Tepe'ye geçerken hafiften midemiz ezildi. Domates kebabıyla kanat. Şöyle kilogram pişirme ücretleri var. Bu şekilde pişiriyorlar. Tezgahı da göstereyim. Şöyle. Bugün çok yorulduk. Çok fazla yer gezdik. Göbekli Tepe'ye geçip hemen uyumayı istiyorum. Elif sen hemen uyumaya başladı. Aklı gitti arabaya biner binmez. Arabayı yeter ki çalıştırayım hemen uyuyor. Çok güzel. Yanında şöyle her kişiye ayrı domates ve normal domates. Ve burada kanat görüyorsunuz. Porsiyonlar gayet iyi. Bol bol. Unutmadan fiyatları söyleyeyim. 300 TL, 350 TL. Dostlar restorandan çıktık. Her şey 10 numara 5 yıldızdı. Fiyat konusunda bir güncelleme yapacağım. Fiyat yanlışmış söylediğim. Ben yanlış duymuşum. Domates kebabı 250, kanat 300. Ama kanat neredeyse 2 porsiyonu. Tamam domates kebabı Urfa'da her yerde 2 şiş yiyorsunuz ama kanat yani böyle baya boldu. Gördünüz zaten porsiyonu. Yani çoğu yerde 6 tane kanat gelir Türkiye'nin, birbirimizi kandırmayalım ama burada bayağı fazlaydı sayısı. Lezzet olarak da gayet iyi, beğendik. Velhasıl hiç beklemediğiniz yerlerde beklemediğiniz lezzetlerle karşılaşıyorsunuz. Ülkemiz çok şükür böyle bir ülke.
25 dakika falan şehir merkezinden. Taş patlasın 30 dakika. Göbekli Tepe'ye geldik. Bu gece burada sabahlayacağız inşallah ki yarın sabah erkenden güneş çok havalanmadan, hava çok ısınmadan